Vefa öyle bir şeydir ki bin kusur bile olsa örter diyor. Estağfurullah. Benim anladığım manada bir vefa haline getirirseniz, işte dini şöyle tanıdım, Efendimiz'i böyle tanıdım, Allah'ı şöyle tanıdım. E, Aşağı yukarı bir manada 50 seneden beri, bir manada da 40 seneden beri başımı da o eşikten kaldırmadım. Ben kendi kendime uydurup buna vefa diyorsam, yani dinden dönmedim, mürted olmadım ve gidip şarampolda filan dolaşmadım, yolun dışına çıkmadım. Buna vefa diyorsak, bu bir kere komik vefa. Ve böyle bir vefaya Allah'tan gelecek varidat adına beklentiye girme, işte o da benim tesellim olabilir. İnsan vefalı olursa, bin kusuru bile olsa, vefalı dostluğun o kusurlarına bakılmaz, ona göz yumulur. Evet Ramazan Hoca, sen dediğini yaptım. Ama gerçek vefa, vade vefa, sarih ve zımni Allah'a karşı verilen sözler, İslam'ı ilk kabul bir söz vermektir aslında. Ben Allah'ın kuluyum, o da benim mabudum, bir söz verme demektir. Hz. Muhammed'in ümmetiyim, aynı zamanda zımni sallallahu aleyhi ve sellem bir söz verme demektir. Ben İslam'ın müntesibiyim demek, bir zımni bir söz verme demektir. Ben nur talebesiyim, hizmet adına bir söz verme demektir. İşte bütün bunlarda en derinli yakalanma, yani harem odasındaki şekli yakalama bir vefadır bu mevzuda. Eğer bir insan bu ölçüde, yani vefanın tarifi içine girer şekilde vefalı olabiliyorsa, kusurda sadir olabilir böyle bir insandan yer yer. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanıyla Adem hata etti, evlatları da hata etti. Başka bir yerde de bunun çaresini, reçetesini sunar. İnsanların bütünü hattadır. Hata edenlerin en hayırlısı da tevbe edendir. Evet. Demek ki hata etmek tabiatımızda var. Bu açıdan çok vefalı olmakla beraber insan yine hata edebilir burada. Değişik münasebetlerle misal olarak arz ettiğim bir sahabinin misalini, yine müsaadenizle ismini tasfiye etmeyeceğim. Çünkü yaramaz diyebileceğiniz bazı davranışlarından dolayı bu sahabe hakkında aklınıza bir şeyler gelebilir. İnanmış, Bedir'de bulunuyor, Uhud'da bulunuyor ama işte ara sıra da o gün belki içilmemesi gerekli olan zararlı meşrubatta içiyor. Ve birkaç defa da sopa yiyor sahabiden. Nihayet bir gün yine teedip esnasında sahabeden bir tanesi, herhalde son dönem itibariyle, ki Halid bin Velid olma ihtimali var, ağır konuşuyor, Allah Resulü canı sıkılıyor. Onu öyle konuşmayın diyor, içki içmiş. O Allah'ı ve Resulullah'ı çok sever diyor. Demek iki şey öğreniyoruz. Bir, bazı günahlar insanın Allah'ı ve bazı hatalar Allah'ı ve Resulullah'ı sevmesine mani değil. Bir ikincisi, o zat bir tiryakiliği var. Yer yer düşüyor, kalkıyor. Belki Allah lütfedecek, bir gün belini bir daha doğrultacak ve eğilmeyecek artık. Doğrulttuktan sonra bir daha eğilmeyecek. Ama orada ikinci şey, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde durduğu şey, Allah ve Resulullah'ı sevmesi. Yani ciddi bir vefa bağlılığı içinde bulunması o iş. Çok önemli dönemlerde, intisabın hayatiyet ifade ettiği bir dönemde, o zat diri etmemiş, teslim olmuş. O teslimiyetini de devam ettirmiş. Allah Resulü de onun bütün kusurlarına göz yummuş. Objektif olmayan benim kendi müşahedelerim vardır. Mesela çok erken dönem itibariyle de bu hizmeti tanımış böyle. Bu hizmete ait yürekleri hoplatacak değişik şeylere şahit olmuş. Hakikaten böyle hep işin içinde, hatta önünde, yani ön safta. Hatta kendi görünümü itibariyle biraz, öyle görünmesi demeyeceğim. Çünkü öyle görünmesi sözünde biraz riyayı işmam etme var. Ettirme var. O da benim o zat hakkında suizanlımın ifadesi olur. Allah'a sığınırım. Hep öyle görünmüştür yani. Öyle bilinmiştir. Ama böyle gönlüme göre onu
gerçekten hani koyduğum yerde bulamamışımdır. Hatta bazen böyle gafleti, bazen beklenen ölçüde uyanık olmayışı, hüşyar gönül olarak bu işe sahip çıkmayış. Hatta bazen benim gafletime rastlarsa gaflet bile diyebileceğim durumlarına şahit olmuşum. O aklımdan geçmiştir ki yani o da ben de bu halimizle Odetta gibi taş kesilmeliyiz. Çok defa. Nasıl oluyor da böyle? Çok gayri ciddi. Şu çarşıda, şu pazarda, şu sokakta. Günah işledim ızdırabını ruhunda duymadan böyle. Hemen levsiyatın her çeşidine açık. Bu insan önde görünmenin yanı başında böyle oluyor yani. Nasıl oluyor da tokat yemiyor? Çünkü herkes biraz idrak ve irfan seviyesine göre tokatlanır. Yani mukarrebin aklından geçen şeyden dolayı tokat yer. Aklından birinin kusurunu görme geçse hemen ayağına iğne batar. Nasıl oluyor böyle? Çok önde koştuğu halde böyle olmuyor. Bir anda içime gelmiş bu benim. Ne gelmiş mesela? Öyle bir konumda içine ne gelmiş? Bunun tanıdığım günden beri Allah'a karşı öyle bir vefası var ki. Mesela o kusurun yanında, bu kusurunun yanında, o eksiğinin, bu gafletinin yanında. Fakat hiçbir zaman boyunduruğu yere bırakmadı. Her zaman böyle bir kuvveti zahir gibi yanı başımızda destekleyici olarak gördük. Bu Allah 50.000 kusur olsa vefasından dolayı ma vedda'aka rabbuka ve ma kala. Allah seni ne terk etti ne de sana daraldı. O vefalıların vefalısıdır. Bu objektif görülmeyebilir. Kanaat-ı vicdaniyem benim ama. Bunu bizim cemaatimiz içinde bazı arkadaşlarımız için ben dahil düşünebilirsiniz. Benim için rahmetin enginliğidir sadece sera koruyucu bir şey. Fakat başkaları için o hak kapısındaki vefa zannediyorum. Onlar için koruyucu bir sütre olmuş, bir kalkan olmuştur. Müminin bir vasfıdır vefa, önemli bir vasfıdır. Evet. Nasıl ki aksi yani اِذَا حَدَّثَ كَذَبْ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفْ. Vaade ahlafın karşılığı nedir? Ve izâ vaade vefa. Söz verdiği zaman yerine getirir. Huşul vaad münafık sıfatı ise vaadinde vefa ise o kamil mümin sıfattır. Ve izâ tü'mine khan. Belki vefa kelimesi o sıdkı da tazammun eder. O hulfetmemeyi de tazammun eder. O kendisine bir şey emanet edildiği zaman o emanete riayeti de tazammun eder. Belki o üç hususun hemen hepsinde Allah ve Resulünün bizden beklediği çok önemli, durumu ihtiva eden şumulü bir kelimedir. Vefa. Evet, üçüncü bir husus, tabii vade vefanın kendisine göre biraz evvel bahsettiğim gibi derecesi var. Henüz kapının düğmesine dokunan, tokmağına dokunanın yöneliş vefası. Koridora adımını atanın işte bir adım atmışlık vefası. Salona buyur'a karşı adım atmakla cevap verenin salona girme vefası ve salona girdikten sonra da acaba hareme nasıl sızarız düşünce vefası diyelim. Hareme girdikten sonra da oradan atılmama vefası. Orada kalabilme vefası. Hani üstadımızın da böyle değişik mertebeler itibariyle yaklaşımı var yani. İhtine sıratal müstakim. Yani bir zümre için bizi sırat-ı müstakime, şer'i şerifin yol olarak tayin buyurduğu şehraha bizi hidayet eyle. Evet, bizi hidayet ettikten sonra o yolda bizi sabit kadem eyle. Yolda yürüyenler için. Bu mesele de bir yönüyle vefa meselesi öyledir. Herkes kendi seviyesine göre vefasının mutlaka mükafatını görür. Onun için yine Kur'an-ı Kerim'de evfu bi ahdi ufi bi ahdikum deniyor. Siz bana karşı
vaade, vefada verdiğiniz sözü yerine getirin, ben de getireyim diyor. Çok derinlemesine sezip sistemleştiremediğim bir şey vicdanım aksediyor da tam evirip çevirip ifade edemiyorum burada. Yani vefa öyle bir duygu ki Allah'la kul arasında bir mukavele yapılıyor burada. Ama bu vefa düşüncesi, vefa duygusu, vefa kelimesiyle örgüleniyor, ifade ediliyor. Evfu bi ahdi, ufi bi ahdiküm deniyor. Bu mevzuda söylenecek mesela, sizin şartınız benim şartım denebilir. Evet ve Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde ifade ediliyor bu. Az kelime değiştirilerek o da siyakla, sibakla alakalı oluyor. Bir sır daha sezdim. Vefa biraz dost sıfatı oluyor. Şart, söz verme, lazimeler, dostla da düşmanla da olur. Ama şair onu çok iyi yakalamış. Vefa dosta ait bir sıfattır. Ve dostsa o, dost dostunu terk etmez. Dostluğun devamı vefaya bağlıdır. Evet. Onun için o dost bir vefa, felek bir rahim, devran bir sükun. Dert çok, derman yok, düşman. Ben onu değiştirdim. Dert çok, derman daha çok. Düşman şimdi zebun, talih daha kavi. Merhum Akif de ayrı bir şey diyor ki, aziz Allah, vefa yok, ahde hürmet, yıkılış dönemi düşünün. Yani yine yıkılışı tarif ederken harabeller, yıkılmış hanumanlar, kimsesiz çöller, başsız ümmetler, emek mahrumu günler, fikri ferda bilmez akşamlar. Geçerken ağladım geçtim, dururken ağladım durdum. Duyan yok, ses veren yok. Bin perişan yurda başvurdum. Ve başka bir yerde ey yolcu dur beraber ağlayalım der. Şimdi böyle bir hicran dönemi. Akif'i çok görmemek lazım. Onun için yani oradan bir enkaz gümbür gümbür başına geliyor. Buradan ayrı bir enkaz gümbür gümbür başına geliyor. Devlet gümleyip gidiyor, aile gümleyip gidiyor. Toplumun değerleri alt üst oluyor, her şey gümleyip gidiyor. Milli eğitim gümleyip gidiyor. Bu enkaz altında o hassas ruh, şair ruh çok çok üstüne yaşıyor. İşte bu zaviyeden bakın, istiğfarı içinde bir günah. Evet diyor ki vefa yok, ahde hürmet hiç, vefa yok diyor. Ahde hürmet hiç, ahde saygı da yok diyor. Emanet lafzı bir medlul. O münafık sıfatlarını ben hiç dikkatimi çekmemişti. Üçü de var burada. Yalan raiç, hıyanet mültezem, her yerde hak meçhul. Arkası bunun fezlekesi. Ne tüyler ürperir ya Rab. Ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış ne iman. Din harap iman serap olmuş. Diyor. Vefa yok diyor yani. O çok önemli. Sıdkın, vefanın bulunmaması zaten vefa ile beraber sıdkı da zikrederler. Herhalde bir buğdu onun. Sadık vefalı olur. Dost vefalı olur. Ve vefalı değilse dost değildir zaten. Onlar da çok iyi düşünerek, taşınarak veya mülhemundan yerli yerinde malzeme kullanmış ve yerli yerinde konuşmuşlar. Ezanı çiğnedik. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Şuradan la ilahe illallah, şuradan Muhammed Resulullah, şuradan Allahu Ekber, Allahu Ekber. La illallah. Aslında vefamız da bize racı. Mesela şimdi ellerimi kaldırırken medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi, medyumdur o masuma bütün bir beşeriyet. Bir vefa borcu mu değil mi? Allahümme hadi davet tamme ve salatül kaime diyoruz. Günde 5 defa ellerimizi kaldırıyor.
tekasül göstermeden, ihmal etmeden Allah'ın derecesini insanın ulaşabileceği noktaların zirvesine ulaştır. Öyle ki alttan bakanlar takdirle başları dönsün. Yandan bakanlar makam hamd olduğunu görsünler. Kendi de onun livaül hamd olduğu şuurunda olsun. Ve koşanlar da elhamdülillah deyip kurtulsunlar.